Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimize elektronik komponentleri tanımayla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda transistörlere başlamıştık. Bu videomuzda yine transistörlere devam edeceğimizi söylemiştim. Bir önceki videomuzda BJT tip transistörleri tanımıştık. Bu videomuzda MOSFET'leri tanıyacağız. Önceki dersimi izlememişseniz öncelikle o dersi izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü transistörlerle ilgili genel bilgileri o videomda vermiştim. O videoyu izlediğinizi varsayarak bu videoyu ona göre anlatacağım. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. MOSFET transistörleri öğrenelim. Başlangıç seviyesi için temel seviyede öğreneceğimiz iki tip transistör var demiştik. BJT tip ve MOSFET. MOSFET transistörlerde yine BJT tip transistörlerde olduğu gibi 3 bacağı vardır. MOSFET transistörler devrelerde anahtarlama ve yükselteç görevi görürler. Özellikle yüksek voltaj ve akımlarda MOSFET transistörler tercih edilir. Güç transistörler olarak geçerler. Daha düşük güçteki elektronik devrelerde BJT tip transistörler tercih edilir. Ama yüksek voltaj ve akım gerektiren devrelerde MOSFET güç transistörleri tercih edilir. MOSFET güç transistörlerin iki türü vardır. P-channel ve N-channel. Devrede gösterim şekli şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Kılıf yapıları yine ekranda gördüğünüz yapılardadır. Çeşitli kılıf yapılarında üretilmişlerdir. P-channel ve N-channel denmesindeki sebep tetiklenme ucunun pozitif ya da negatifle yapılabilmesinden kaynaklanır. BJT tip transistörlerde olduğu gibi tetikleme bacağı, güç bacağı ve yük bacağı vardır. Base kolektör ve emitter BJT tip transistörlerde kullanılır. MOSFET transistörlerde ise bu bacaklar source, drain ve gate olarak anılır. Drain bacağına yükümüzü bağlarız. Source bacağına devremizin artı ya da eksisi bağlanır. Gate bacağı ise tetikleme bacağıdır. Yani kapı anlamındadır. Kapının açık mı kapalı mı olacağını gate bacağıyla belirleriz. P-channel transistörler artı kutbu keserken N-channel transistörler eksi kutbu keserler. MOSFET transistörleri BJT tip transistörlerden ayıran özelliklerden bir tanesi de gate bacağının yani tetiklenme bacağının akımla değil voltajla yapılmasıdır. MOSFET transistörlerin tetiklemesi voltaj ile sağlanır. Ve gate bacakları güç için kullandığımız voltajdan bağımsız çalışır yani yalıtılmışlardır. MOSFET transistörleri ayrı ayrı güç kaynaklarıyla sürebilir ve ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Örneğin 12 volt güç kaynağı ile çalışan bir MOSFET transistörü bir pil ile tetikleyebilirsiniz. Güç kaynağı yükü sürerken pil MOSFET'in sadece açılıp kapanmasını sağlayabilir. Ve yine MOSFET transistörlerle 30 voltluk bir yükü kontrol ederken Arduino gibi 5 voltluk bir kaynakla gate bacağını açıp kapatabilirsiniz. MOSFET transistörlerin gate bacağından akım çekilmediği için herhangi bir risk yoktur. Ve yine gate bacakları yaratıldığı için voltajın çakışması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda elimiz BJT tip transistörlere göre daha rahattır. MOSFET transistörlerin iletime geçebilmesi için artı ya da eksi voltaj vermemiz yeterlidir. Şimdi P-channel bir MOSFET transistörün çalışma mantığına birazcık daha yakından bakalım. P-channel bir MOSFET transistörün bağlantı şekli şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. P-channel transistörlerin iletime geçebilmesi için gate bacağının 0 volta çekilmesi gerekir. Yani gate bacağına 0 volt olması gerekir. Eğer ki gate bacağında herhangi bir voltaj olacak olursa iletime geçmez. Örnek şemamız 12 voltta kurulmuş bir devre. Gate bacağına 12 volt verdiğimiz zaman transistör kapalıdır. Üzerinden herhangi bir akım geçmez. Akım geçebilmesi için 12 voltun altında bir voltajın gate bacağına uygulanması gerekir. Bu 8 volt, 6 volt gibi bir değer olması gerekir. Transistör tam akıma geçebilmesi için gate bacağının sıfıra tam çekildiği zaman yani eksi hatta bağlandığı andan itibaren tam güçte akım verecektir. Eksiye çekildikten sonra yani 0 volt verildikten sonra eğer ki gate bacağı boşa çıkartılırsa üzerinden akım geçmeye devam edecektir. MOSFET transistörlerin bir özelliği de kapatılabilmesi için üzerine tekrar akım verilmesi. P-channel bir transistörü açtıktan sonra kapatabilmenin tek yöntemi source bacağına bağladığımız voltaj kadar voltajı gate'e geri uygulayabilmektir. Eğer ki biz şu an görmüş olduğunuz şemadaki gibi source bacağına 12 volt vermişiz. Yükümüz 12 voltla çalışıyor. Source bacağına biz 12 volt vermezsek bu transistörü bir daha kapatamayacağız. Bu transistör kapalı konuma geçmeyecek. Sıfıra çektik, bir defalık açtık. Kapatabilmemiz için artık source bacağına uyguladığımız voltaj kadar voltajı gate'e uygulamak zorundayız. Ne zaman ki 12 volta çok yakın bir voltaj uygularsak o zaman transistör kapanacaktır. Yoksa bu transistörü hiçbir şekilde kapatamayacağız. Sürekli üzerinden akım geçmeye devam edecektir. Tam kapanabilmesi için gate voltajının source voltajına çok yakın ya da tam olması gerekir. P-channel transistörlerin devreye bağlantı şekli dediğim gibi
şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. P-channel transistörlerde unutmamamız gereken konu, source bacağına bağladığımız, yani yükümüzü çalıştırdığımız voltaj ile gate bacağına uygulayacağımız voltajın aynı olması gerekir. Yoksa bir defa açılır ve kapatabilmemiz için yine aynı voltaja ulaşana kadar voltaj vermemiz gerekir. Dolayısıyla P-channel bir transistörü Arduino ile kontrol ederken yükümüzün de 5 voltla çalışması gerekir. Eğer ki kontrol ettiğimiz yük 12 voltla çalışıyor ise Arduino ile biz P-channel bir transistörü açarız. Lakin kapatmak istediğimiz zaman Arduino 5 volttan daha yüksek bir voltaj veremeyeceği için hiçbir şekilde kapatamayız. N-channel transistörün bağlantı şekli şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. N-channel transistörler gate voltajına uygulanan 0 ila 5 volt arasında çok rahatlıkla tetiklenebilirler. P-channel transistörlerde olduğu gibi yükümüzü çalıştırdığımız voltajla gate'e uyguladığımız voltajın aynı olmak zorunluluğu yoktur. Çünkü N-channel transistörlerin iletime geçmesi için biz gate'ine voltaj uygularız. P-channel bir transistörün iletime geçmesi için eksiye çekilmesi gerekir. İletime geçtikten sonra kapatmak için source bacağına verdiğimiz voltaj kadar artı voltajı gate'e uygulamamız gerekir. N-channel bir transistörün iletime geçmesi için gate bacağına artı voltaj uygularız. Bu uygulayacağımız voltaj 5 volt olsa bile iletime geçecektir. N-channel bir transistörünü kapatmak için ise eksiye çekmemiz kafi. Eksiye çektiğimiz zaman transistör iletimi kesecektir. N-channel bir transistörün bağlantı şeklini şu anda şemada görüyorsunuz. N-channel bir transistörün iletime geçmesi için artı 5 volt vermemiz yeterlidir. Artı 3 volt verdiğimiz zaman yavaş yavaş iletime geçmeye başlar. 5 volt verdiğimiz zaman tam iletime geçer. N-channel transistörü kapatmak için ise eksiye çekmemiz kafi. MOSFET transistörlerin datasheet'ine bakarak kaç volt ile tetiklendiği ve kaç volta kadar ne kadarlık bir akım çekebileceğini datasheet'inden bakmamız gerekir. Devremizde kullanacağımız yükün durumuna göre uygun MOSFET transistörü seçmemiz gerekir. Eğer ki devremizde P-channel bir transistör kullanacaksak tek kaynaktan beslememiz daha doğru olacaktır. Çünkü açıp kapatabilmemiz için source bacağına uyguladığımız voltajla gate bacağına aynı voltaj uygulamamız gerekir. Eğer ki devremizde N-channel bir transistör kullanacaksak dolayısıyla bunu iki farklı güç kaynağıyla kullanabiliriz. Çünkü gate bacağına 5 volt vermemiz transistörü iletime geçirecektir. Sıfıra çektiğimiz zaman iletimi kesecektir. Dolayısıyla source bacağını 12 volt, 20 volt, 30 volt gibi daha farklı bir voltajda kullanabiliriz. Arduino ile yapacağımız bir devrede N-channel MOSFET tercih etmemiz daha doğru olacaktır. Kontrolü daha sağlıklı yapılacaktır. Şimdi sizlere MOSFET transistörleri birazcık daha yakından tanıyacağımız örneklerimize geçebiliriz. Devremizde kullanacağımız iki tane MOSFET transistörümüz var. Bir tanesi N-channel IRFZ44, diğeri ise P-channel IRFZ 4905. Şimdi bu iki transistörü de kullanarak breadboard üzerinde devreler kuralım ve kullanım mantığını kavramaya çalışalım. MOSFET transistörleri BJT transistörlerden ayıran en büyük özellik voltaj ile kontrol edilmeleridir. BJT tip transistörle geçtiğimiz derste yaptığımız örneklerde transistörün base bacağına akım uyguluyorduk. Transistörün base bacağının tetiklenebilmesi için akım kontrol yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla base bacağına direnç bağlamak zorundaydık. Çünkü base bacağının üzerinden çok fazla akım geçirmememiz gerekiyordu. Çok az bir akımla base bacağı tetiklenebiliyordu. MOSFET transistörler ise voltaj ile tetiklenirler. Bu genellikle 0 ila 5 volt arasında değişir. Dolayısıyla Arduino gibi sürücülerde çok rahatlıkla kullanılabilirler. Şimdi P-channel MOSFET olan transistörle ilk örneğimi yapmak istiyorum. 4905 transistörümü şimdi breadboard'umun üzerine kuruyorum. Ekranda görmüş olduğunuz devre şemasına göre bağlantılarımı yapıyorum. Bu transistörlerin datasheet'inden bacak yapısına bakmamız gerekiyor. En soldaki bacağı gate, orta bacağı drain, sağ bacağı source. Gate bacağına uygulayacağımız tetikleme voltajını gönderiyoruz. Drain'e ise yükümüzü bağlıyoruz. Source'a ise güç kaynağımızın artı ya da eksisini kullanmış olduğumuz transistörün tipine göre bağlıyoruz. Benim elimdeki bu transistör P-channel olduğu için source bacağına artı voltaj vereceğim. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz devre şemasına göre bağlantılarımı breadboard'umun üzerine kuruyorum. Yapmak üzere gate bacağına bir tane jumper kablo bağlıyorum ve gate bacağına şimdi voltajı uygulayacağım.
Gördüğünüz gibi boştayken ledim yanmadı. Herhangi bir iletime geçmedi. Şimdi bu transistörün tetiklenebilmesi için bacağını eksiye çekmem gerekiyor. Artı verdiğim zaman transistörde herhangi bir iletim sağlanmıyor. Bu transistöre artı 5 volt verdiğimiz zaman iletim yapmıyor. Ta ki biz bunun bacağını eksiye çekene kadar. Eksiye çektiğim zaman transistörüm gördüğünüz gibi iletime geçti. Yani voltajı 5 voltun altına indirdiğimiz zaman transistör iletime geçiyor. Daha sonra bacağını boşa çıkartıyorum. BJT tip transistörlerde olduğu gibi gördüğünüz gibi şu anda ledim sönmesi gerekirken sönmedi. Normalde ben şu anda gate bacağındaki jumper kabloyu boşa aldım. Sönmesi gerekiyordu lakin sönmedi. MOSFET transistörlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar, tetikledikten sonra iletime geçer ve siz onun tetiğini kesebilmeniz için, iletimini kesebilmeniz için ona voltaj vermeniz gerekir. Artı voltaj vermediğiniz sürece iletimi kesmeyecektir. Şimdi ben tekrar eksiye bağlıyorum. Gördüğünüz gibi yanmaya devam ediyor. Eksiden çıkartıyorum. Hiçbir değişiklik yok. Artı 5 voltu verdiğim andan itibaren ise iletimi kesmiş oldu. Bu transistörlerin anahtarlama ucunu kapatabilmemiz için, açık konumdan kapalı konuma geçirebilmemiz için voltaj uygulamamız gerekiyor. Siz ta ki artı voltaj verene kadar bu transistör iletime devam edecektir. Bu transistörlerin S bacağına, source bacağına hangi voltajı uygulamışsanız yine o voltaja yakın bir voltajla kapatabilirsiniz. Örneğin biz bu transistörün source bacağına 5 volt verdik. Dolayısıyla gate'ine 5 volt uygulamadığımız sürece bu transistörü kapatamayız. Bu transistörü kapatabilmenin tek yolu source bacağına uyguladığımız voltaja çok yakın bir değerde voltaj vererek kapatabilmektir. Aksi takdirde tetikledikten sonra hiçbir şekilde bu transistör kapanmaz. Dolayısıyla P-channel transistörler farklı voltaj devrelerinde kullanılacağı zaman çok tercih edilmezler. Eğer ki farklı voltajlarla kullanılacaksa regülatörler kullanılması gerekir. P-channel transistörleri kullandığımız devrelerde yükümüz için ihtiyacımız olan voltajdan farklı bir voltaj kullanılacaksa P-channel transistörleri tercih etmek çok doğru olmayacaktır. Çünkü yüke uyguladığımız voltajın aynısını gate'e de uygulamamız gerekiyor. Örneğin Arduino ile P-channel bir transistörü sürüyorsak 5 voltla çalışmamız gerekir. Dolayısıyla 5 voltla çalışan yükler kullanabiliriz. 12 voltla çalışan bir yükü kullandığımız zaman Arduino'muzun çıkışları 5 volttan daha fazla bir voltaj veremeyeceği için, dolayısıyla transistörümüzün gate'ine 5 voltun üzerinde voltaj gitmeyeceği için bir kere tetiklenir ve bir daha kapanmaz. Arduino tarzı bir sürücüyle P-channel transistörler pek kullanmak uygun düşmüyor. Bunun yerine N-channel transistör kullanmak daha doğru oluyor. Şu anda bu transistörümüzü açtık ve açık konuma geldi, iletime geçti. Bacağını boşa aldığım zaman hala açık konumda durmaya devam ediyor. Kapatabilmenin tek yöntemi 5 volt uygulayabilmek. Şu anda güç kaynağımı kapatıyorum ve enerjisini kesiyorum. Gördüğünüz gibi devremizin enerjisini kestik. Tekrar enerjiyi açtığım zaman ise devremiz açık bir konumda geldi. Yani transistörümüzün bacağı açık kaldığı için açık olarak geldi. Şimdi kapatıyorum. Kapattım ve güç kaynağımı kapatıyorum. Tekrar güç kaynağımı açıyorum. İletimde değil. Yani P-channel bir transistörü evinizdeki elektrik düğmesi gibi düşünebilirsiniz. Açık konuma getirdiğiniz zaman kapatabilmek için tekrar voltaj uygulamanız gerekiyor. Enerjisini kesseniz dahi açıksa açık konumda, kapalıysa kapalı konumda geliyor. Şimdi bu transistörümüzde 12 voltluk bir ledi sürelim. Güç kaynağımı açıyorum ve 12 volt ayarlıyorum. Evet, bağlantımı şemada görüldüğü gibi yaptım ve şimdi güç kaynağımı açıyorum. Bu 12 voltluk şerit ledi şimdi bu transistörle süreceğim. Sadece transistör ve güç kaynağı var. Başka hiçbir şey yok. Araya herhangi bir devre elemanı kullanmıyorum. Şimdi gate bacağımı eksi hattına bağlantı yaparak sürüyorum. Gördüğünüz gibi transistörüm açık konuma geçti. Bunu kapatabilmek için yapmam gereken şey 12 voltla beslediğim için devrimi yine 12 voltla kapatabilirim. Yani source bacağına, güç bacağına 12 volt verdiğim için yine ancak 12 voltla kapatabilirim. 12 voltu takıyorum ve gördüğünüz gibi transistörüm kapalı konuma geçiyor. Peki ya ben bu transistörü Arduino ile kontrol edebilir miyim? Eğer Arduino ile kontrol etmek isteseydim kontrol edemeyecektim. Çünkü bildiğiniz gibi Arduino'nun bacağından en fazla 5 voltluk bir gerilim uygulayabiliyoruz. P-channel transistörler source bacağına hangi voltaj kullanmışsanız, yükünüz hangi voltajla çalışıyorsa kapatabilmeniz için aynı voltajı kullanmanız gerekir.
Dolayısıyla farklı gerilimler altında çalışan devrelerde P-channel transistörler pek tercih edilmezler. MOSFET transistörler içerisinde N-channel transistörler. Şu an elimde tutmuş olduğum transistör IRFZ 44 serisi N-channel bir MOSFET transistördür. Bu transistörün datasheet'ine baktığım zaman en soldaki bacağı gate yani tetikleme bacağı. Ortadaki bacağı ise drain. Biz buraya yükü bağlıyoruz. Süreceğimiz yükü orta bacağına bağlıyoruz. Drain bacağına bağlıyoruz. S bacağı ise en sağdaki bacak yani source bacağı. Buraya da transistörün tipine göre voltaj veriyoruz. Güç veriyoruz. Bu transistör N-channel olduğu için source bacağına negatif yani eksi hattı bağlayacağız. Orta bacağına yükümüzü bağlayacağız. En baştaki en soldaki bacağı ise tetikleme bacağı, gate bacağı. Buradan da tetiklemeyi yapacağız. Bu transistörlerin en büyük özelliği artı ile tetiklenip eksi ile kapanmalarıdır. P-channel transistörler ise eksi ile tetikleniyordu. Kapatabilmek için mutlaka artı voltaj uygulamamız gerekiyordu. Uygulayacağımız voltaj ise S bacağına bağladığımız voltaj kadar olması gerekiyordu. Bu transistörlerde ise böyle bir şartımız yok. Bu transistörleri 2-3 voltla tetikleyebiliyoruz. Yine kaç voltla tetikleneceğine datasheet'inden bakmamız gerekir. Benim elimdeki transistör 2 voltluk bir gerilimle tetiklenebiliyor. Kapatmak için ise eksi hatta bağlamam yeterli. Dolayısıyla P-channel transistörler gibi kapatmak için aynı voltajda çalışmama gerek yok. Bu transistöre sürmüş olduğum yük 12 volt olabilir ama bir Arduino ile 5 voltla kapatabilirim. Çünkü tetikleyebilmek için artı voltaj veriyorum. Kapatmak için ise eksi voltajı çekmem yeterli oluyor. Şimdi bu transistörü breadboard'umuza bağlayalım. Hemen örneğimizi yapalım. Evet, bağlantımı şemada gördüğünüz şekliyle yaptım ve şimdi güç kaynağımı açıyorum. Bir LED'i süreceğim. Tetikleyebilmem için dediğim gibi artı voltaj vermem gerekiyor. Artı voltajımı verdiğim andan itibaren gördüğünüz gibi transistörüm iletime geçti ve tetiklendi. Şu anda LED'imi yaktım. Bu transistörü kapalı konuma alabilmem için ise eksi hatta bağlamam gerekiyor. Boşa aldığım zaman gördüğünüz gibi MOSFET'ler tetiklendikten sonra kapatılması için tipine göre voltaj uygulanması gerekir. P-channel bir transistörü artı voltaj ile kapatırken N-channel transistörü eksiye çektiğimiz zaman kapanır. Şimdi eksi hatta bağlıyorum ve gördüğünüz gibi kapalı konuma geçti. Sadece bir kere dokundurmam, eksiye çekmem kapanması için yeterli. Eksiden çıkarttığım zaman, ucu boşa aldığım zaman bağlantısı boşta dahi olsa gördüğünüz gibi kapalı konumdadır. N-channel transistörlerin P-channel transistörlere göre avantajları ise farklı voltajlarda da çalışabilmesi. Buradaki farklı voltajlardan kastımız yük için kullandığımız voltaj ile kapatmak için kullandığımız voltajlar farklı olabilir. Biz 12 voltluk bir yükü üzerinden sürebiliriz. Kapatmak için ise düşük voltaj üreten Arduino gibi bir kartla kontrol edebiliriz. Şu an simülasyonda da gördüğünüz gibi Arduino ile bu transistörü çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Transistörlerin tepkimeleri içerisinde genellikle eksi hattı kesen transistörlerin kullanılması elimizi birazcık daha rahatlatıyor. Dolayısıyla biz eksi hattı kesilen transistörleri daha çok tercih ediyoruz. Çünkü kapatabilmek için eksiye çekmemiz yeterli. Şimdi ikinci bir devre kuracağım. 12 voltluk bir LED lambayı süreceğiz. Güç kaynağımı 12 volt ayarladım ve şemada görüldüğü gibi bağlantımı yaptım. Transistörü iletime geçirmek için artı voltajı veriyorum. Gördüğünüz gibi 12 voltluk yükümüzü sürmüş olduk. LED lambamız 12 voltta çalışan LED lambamız yandı. Kapatabilmek için ise eksiye çekmem yeterliydi. Şimdi tetiklemek için benim 12 volt yerine 5 volt gibi bir harici kaynaktan bunu tetikleyebilirim. Şemada görüldüğü gibi Arduino'yu devreye bağlayarak bu şekilde LED'i sürebiliyoruz. 3.8 voltluk harici bir pille şimdi sürmeyi deneyeceğim. Eksi hattını eksi hattıma bağlıyorum. Artı hattını ise getirip pilime dokunduracağım. Pilime dokundurduğum anda gördüğünüz gibi iletime geçti. Lakin biraz önce 12 voltta sürdüğüm zaman daha parlak yanıyordu. Şu anda benim bu 3.8 voltluk pilim tam şarjı olmadığı için, voltajı düşük olduğu için tam açmadı. Tam açılabilmesi için voltajın birazcık daha yüksek olması gerekiyor. Harici güç kaynağımı ölçtüğüm zaman 5 voltluk bir güç kaynağı olduğunu görüyoruz. DC 5 volt. Şimdi bununla transistörümü sürmeyi deneyeceğim. Eksi hattını eksiye bağlıyorum ve breadboard'umda eksi ile birleştiriyorum. Tetikleme ucu ise benim buradaki gate ucundaki bacağım olacak. Şimdi
5 voltu buradan veriyorum. Verdiğim an gördüğünüz gibi ledimiz sürdü. 5 voltta biz sürmeyi sağlayabildik. Kapatmak için ise eksisine dokunduğum zaman yine kapatabiliyorum. Harici bir güç kaynağı ile 5 voltluk dışarıdan harici bir güç kaynağı ile bu transistörü aktif edebiliyoruz. Yani tetikleyebiliyoruz ve geri kapatabiliyoruz. Bizim yükümüz ise 12 voltla çalışıyor. N-channel transistörleri kullanırken farklı beslemelere sahip güçlerle de kullanabiliyoruz. Yükümüz 12 volt, tetikleme ucumuz 5 volt olabiliyor. 3 volt olabiliyor. Lakin burada unutmamamız gereken bir konu, vereceğimiz voltajın tetikleme voltajının üzerinde olması. Özelliklerine baktığımız zaman bu transistör tam tetiklemeyi 3 voltla sağlıyorsa 3 voltu vermemiz gerekir. 5 voltla sağlıyorsa 5 voltu vermemiz gerekir. Eğer ki 1 voltla tetikleyecek olursak bu sefer çıkışından daha düşük bir akım elde edeceğiz. Bununla ilgili hemen bir örnek yapmak istiyorum. Devreye bir tane potansiyometre bağlayarak vereceğim voltajı yavaş yavaş vermek istiyorum. Evet, breadboard'umuza potansiyometremi şemada gördüğünüz şekliyle bağlantısını yaptım. Bir tane de pull down direnci kullandık. Buradaki pull down direnci ohmaj değerini düşürdüğümüz zaman eksiye çekmesi için kullanacağız. Zaten ohmaj değerini düşürdüğümüz zaman artı hattan transistörümüzün gate'ine bir tetikleme yapmış olacak. Yavaş yavaş şu anda potansiyometremi çeviriyorum ve üzerinden geçecek olan voltajı artırıyorum. Üzerinden voltaj geçerek gate bacağını tetikleyecek. Burada ledimize dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi birden yanmıyor. Dimlenerek yanıyor. Yani aslında biz şu anda bir dimmer devresi yapmış olduk. Hemen ölçü aletimizde buradaki voltaj değişimlerini ölçelim. Kaç voltluk bir gerilim çıktığında görelim. Gate bacağına ne kadarlık bir voltaj verdiğimizde görelim. Hemen bağlantısını yapıyorum. Evet, şu an eksiye çektiğimiz zaman 0,20 voltluk bir voltaj okuyoruz gate bacağımızda. Ben direnç değerini düşürmeye başladığım zaman üzerinden geçen voltaj artmaya başlıyor. Yani gate'e uygulanan voltaj artmaya başlıyor. 2,5 volta geldik, hala tetiklemedi. Bakın 3 volta geldiğim andan itibaren yavaş yavaş ledler parlamaya başladı. 3 volttan sonra yavaş yavaş ledler parlıyor. 3,5 volt 4 volta doğru geldim. 4 volt yaptığım zaman bayağı bir parladı. 4 voltun da üzerine çıktığım zaman, yani 5 volta doğru geldiğim zaman transistörüm tam bir iletime geçmiş oldu. Tam sürmüş oldu. Aynı gözlemi şimdi gate bacağına yaptığımız gözlemi çıkıştan bakalım. Yani ledimize kaç voltluk bir gerilim verdiğine bakalım. Hemen ledimin ucundan ölçüm yapmak istiyorum. Şu anda ledime giden güç tam kapalıyken 12 volt hala geliyor olması. 12 volt gelmesine rağmen ledim yanmıyor. Çünkü transistörün üzerinden herhangi bir akım yok. Şu anda ben ledimin bacağından 12 voltu ölçebiliyorum. Şu an ölçü aletimde gördüğüm 11,89 değeri benim ledimin üzerine gelen voltaj değeri. Üzerinde voltaj olmasına rağmen ledim yanmıyor. Ledim ışık vermiyor. Çünkü transistörümün üzerinden herhangi bir akım geçmiyor. Akımın geçebilmesi için gate bacağından tetikleme yapmam gerekiyor. Ben buradaki potansiyometreyi şimdi çeviriyorum. Çevirdikçe yavaş yavaş gate bacağına uygulanan voltaj artıyor ve güç kaynağımızın üzerinden de gördüğünüz gibi akım çekmeye başlıyor. Voltaj değişmezken akım değişmeye başlıyor. Tam sürdüğüm zaman ise 250 milivoltluk bir akım çektiğini görebiliyoruz. Burada bu transistörlerde gördüğünüz gibi voltaj değil, akımı kontrol ederek devrelerin çalışmasını sağlıyoruz. Voltajda herhangi bir değişim olmazken, iletimde değilken, voltajında çok büyük bir değişim olmazken buradaki ölçü aletimizden görüyoruz. Şu anda kapalı olmasına rağmen, iletimde olmamasına rağmen voltaj var. Lakin ledimiz yanmıyor ve akım çekmiyor. Akım çekebilmesi için gate bacağına biz voltaj uyguluyoruz. Gate bacağına voltaj uyguladığımız zaman gördüğünüz gibi akım çekmeye başlıyor ve ledimiz yanmış oluyor. Bu transistörlerle gate bacağına uygulanan voltaj miktarına bağlı olarak üzerinden ne kadarlık bir akım çekeceğini kontrol edebiliriz. Şu an kurmuş olduğumuz bu şemada voltajı değiştirerek akımı kontrol ettiğimiz bir devre yapmış olduk.
MOSFET transistörleri nasıl ölçebiliriz? MOSFET transistörler BJT transistörler gibi çok kolay ölçülmüyor arkadaşlar. BJT tip transistörler açık kapalı konumu olmadığı için daha rahat ölçebiliyorduk. Base, kolektör ve emitter bacaklarını daha rahat bulabiliyorduk. Peki MOSFET transistörlerin sağlamlık testini nasıl yapacağız? N-channel mı, P-channel mı olduğunu nasıl bileceğiz? Ölçüm yaparken hangi bacağından ölçüm yapmamız gerekiyor? Şimdi bunu kavrayalım. Önümde breadboard'umda 2 tane MOSFET transistör var. Hangisinin N-channel, hangisinin P-channel olduğunu bilmiyorum. Ya da ikisi de P-channel mı, ikisi de N-channel mı olduğunu bilmiyorum. Ve gate, drain ve source bacaklarında hangisi olduğunu bilmiyorum. Yani bu transistörlere dair MOSFET olduklarının dışında hiçbir özelliğini bilmiyorum. Elimde dijital ölçü aletim var. Şimdi ölçü aletimle bu transistörlerin hangi tip transistör olduğunu ve bacaklarının neler olduğunu bulmaya çalışacağım. Öncelikle bu transistörlerimin sağlam olduğunu varsayarak, sağlam olduğunu düşünerek ölçümlerime başlayacağım. Zaten sağlam değilse işin sonunda, ölçümün sonunda bacaklarını tespit edebilirsem zaten sağlamdır. Zaten bacaklarını tespit edemezsem, anormallik varsa dolayısıyla bu transistörler arızalıdır. MOSFET olduğunu bildiğimin dışında N-channel mı, P-channel mı, bacaklarının ne olduğunu da bilemeyeceğim. Ama sağlamsa N-channel mı, P-channel mı ve hangi bacağın gate, drain ve source olduğunu bulmuş olacağız. Ölçü aletimizde diyot modundayız. Diyot modunda ölçüm yapacağız. Öncelikle bu soldaki transistöründen başlamak istiyorum. MOSFET transistörleri ölçerken öncelikle hedefimiz gate bacağını bulmak olacak arkadaşlar. İlk amacımız gate bacağının hangisi olduğunu bulmak. Peki gate bacağını bulurken ölçü aletimizden nasıl bir değer görmemiz gerekiyor? Gate bacağını bulurken ölçü aletimden şu anda da görmüş olduğunuz gibi hiçbir değeri okumamamız gerekiyor. Yani ölçüm yaptığımız zaman ekranda bize iki bacak arasında hiçbir değer göstermemesi gerekiyor. Hemen ölçümlerime başlıyorum. Öncelikle bu sol taraftaki transistörle başlıyorum. Hangi probun ne tarafta olduğunun hiçbir önemi yok. Rastgele ölçümlere başlıyorum ve hedefim gate bacağını bulmak. Kırmızı probumu gate bacağını olmasını istediğim, düşündüğüm en sağdaki bacağa değdiriyorum. Ve siyah probumu orta bacağa değdiriyorum. Hiçbir değer okumamam gerekiyor. Daha ilk elime attım, bir değer okudum. Dolayısıyla benim gate bacağımın bu en sağdaki bacak olma ihtimali ortadan kalktı. Şimdi devam ediyorum. O zaman gate bacağı sağ bacak değilmiş. Acaba orta bacak olabilir mi? Kırmızı probumu orta bacağa değdiriyorum ve sağına değdiriyorum. Herhangi bir değer okumadım. Güzel. Bu taraftaki bacağı değdiriyorum. Yine herhangi bir değer okumadım. Bu orta bacağı gate bacağı olabilir ama henüz emin değilim. Şimdi probumu yer değiştiriyorum. Biraz önce kırmızı probum orta bacaktaydı. Şimdi siyah probumu orta bacağı, yani gate olmasını düşündüğüm bacağa değdiriyorum. Sağdaki bacağı değdiriyorum. Bir değer okudum. Dolayısıyla değer okumamam gerekiyordu. Orta bacağında gate olma durumu ortadan kalktı. Şimdi benim elimde sadece soldaki bacak kaldı. Bu bacağı ortak kabul ettiğim zaman herhangi bir değer okuyamıyorsam bu bacağım gate bacağıydı. Şimdi kırmızı probumu gate olmasını düşündüğüm en soldaki bacağı tutuyorum. Orta bacağı değdim, bir değer yok. Sağdaki bacağı değdim, bir değer yok. Evet, işler yolunda gidiyor. Şimdi siyah probumu alıyorum. Gate olduğunu düşündüğüm en soldaki bacağı değdirdim. Kırmızı probumu orta bacağı değdirdim. Değer okumadım. Sağa değdirdim, değer okumadım. Evet, gördüğünüz gibi benim şu anda bu transistörümün gate bacağı, bu MOSFET'imin gate bacağı en soldaki bacakmış. Bunu tespit ettim. Siyah probumuz onda tutuluyken diğer probumuzu, artı probumuzu iki bacağı da ayrı ayrı değdiğimiz zaman değer okumuyorsak. Sonra kırmızı probumuzu yine gate olduğunu düşündüğümüz en soldaki bacağı alıp orta bacak ve diğer sağdaki bacağı değdiğimizde değer okumuyorsak bu transistörümüzün gate'i bu bacakmış arkadaşlar. Gate bacağımızı bulduğumuza göre anahtarlama bacağımız artık belli. Açma kapama bacağımız belli. Rastgele yine orta bacağa değiyorum. Tabii ki artık benim gate bacağıyla bir işim yok. Orta bacağım ve sağ bacakla bir işim var. Hangisi drain, hangisi source? Bunu bulacağım. Çünkü tetik bacağımızı biliyoruz artık. Kırmızı probumu ortaya değdiriyorum. Sağ tarafa değdirdiğim zaman bir değer okuyorum. Buradaki okuduğum değer 1409. Şimdi ortak bacağım burasıydı. Öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi kırmızı burada. 1409 değerini okudum. Siyahı gate'e değdirip tekrar ölçüm yapıyorum. Hiçbir değer okuyamadım. Evet, şu anda aslında anahtarlamayı yaptı. Bu transistörüm MOSFET olarak anahtarlamayı yaptı ve transistörümü kapattım. Ve siyah probla kapatabildiğimi gördüm. Şimdi siyah prob en sağdaki bacaktayken kırmızı probu gate'e değdirip
Tekrar ölçüyorum. Açtı. Değer okudum. Bakın kırmızı ortada. Siyah en sağda. Değer okudum. Siyahla gate'e dokundum. Tekrar ölçtüğüm zaman kapattı. Dolayısıyla benim bu transistörüm siyahla tetikleniyor. Yani siyahla tetikleyebiliyorum. Kapatabiliyorum. Siyahla kapatabildiğime göre ve benim kırmızı probum ortada olduğuna göre bu yükü temsil ediyor. Kapatma açma yaptırdığıma göre, siyahla kapatıp açabildiğime göre de bu transistör N-channel bir transistör olduğunu keşfettim. Bunu nasıl bildik? Benim siyahımı ortaya alıyorum. Bir ölçüm yapıyorum. 562. Kırmızıyı gate'e değdirip tekrar ölçüm yapıyorum. 250. Hala değer okuyorum. Değer okumamam gerekiyor. Açıp kapatması gerekiyordu. Yani kırmızıyı gate'e değdirdiğim zaman herhangi bir değer okumamam lazım geri geldiğim zaman. Ama yine okumaya devam ediyor. Siyahı gate'e değdirip tekrar yerine aldığım zaman 563. Kırmızıyı değdirip tekrar aldığım zaman 250. Ama tam kapatmıyor. Dolayısıyla benim yük bacağım orta bacak. Tam kapatan bacağım ise, yani source bacağım ise en sağdaki bacağım olduğunu anlıyorum. Kırmızım şimdi yükte bağlı. Orta bacakta bağlı. Dokundum. 1443 değerini okudum. Gate'e değdirdiğim zaman, yani kapattı. Tekrar ölçüm yaptım. Herhangi bir değer göremiyorum. Bu transistörüm N-channel bir transistör. Gate bacağı burası. Gate bacağı en soldaki bacak. Benim kapatan bacağım, yani voltajı kapatan bacağım siyah olduğu için N-channel, gate, drain, source olarak sıralamasını yapmış oldum. Evet, birazcık ilk etapta MOSFET transistörleri bu şekilde ölçmek kafa karıştırıcı gibi görünebilir arkadaşlar. Ama elinize 2 tane N-channel ve P-channel MOSFET transistörler alır. Siz de bu şekilde ölçümleri yaparsanız zihninizde bu örnek birazcık daha canlanmış olacak. Hemen yanındaki transistöre bakalım. Hedefimiz gate bacaklarını bulmak. Hangi probun nerede olduğunun hiçbir önemi yok. En sağdaki bacağın gate olmasını istiyorum. Onu da ortak bacak kabul ediyorum. Ortak bacak gate'i bulmaya çalışıyorum. Şimdi siyahı oraya değdirdim. Orta bacağı değiyorum. Bir değer okudum. Okumamam gerekiyordu. Dolayısıyla bu bacağın gate olma durumu ortadan kalktı. Ortadaki bacağın gate olmasını düşünüyorum. Ortaya siyah probumu değdirdim. Sol tarafa değdirdim. Bir değer okumadım. Sağ tarafa değdirdim. Yine bir değer okumadım. Evet, benim orta bacağım gate olabilir ama henüz kesinleşmedi. Kesinleşmesi için bu sefer şimdi yine orta bacağa kırmızı probu değdirmem lazım. Kırmızı probu ortaya değdirdim. Soldaki bacağı ölçtüm. Bir değer okumadım. Ve şimdi sağdaki bacağı değeceğim. Bir değer okumazsam benim gate bacağım orta bacak olacak. Sağdaki bacağı değiyorum. Bu sefer bir değer okuduk. Dolayısıyla benim orta bacağımın da gate olma durumu ortadan kalktı. Biraz önceki transistörde olduğu gibi en soldaki bacak kaldı. Kırmızı probumu en soldaki bacağa değdiriyorum. Ve siyah probumu ortaya aldım. Değer yok. Sağ aldım. Değer yok. Güzel. Şimdi yer değiştiriyorum. Kırmızıyı en başa alıyorum. Siyahı ortaya değdiriyorum. Değer yok. Sağa değdiriyorum. Değer yok. Bu transistörümün de gate bacağının en soldaki bacak olduğunu tespit ettim. P-channel mı? N-channel mı? Bizim bu transistörümüzde bildiğimiz biraz önce ortak bacağın, yani bizim ortak bacaktan kastımız gate'ti. Gate'ini biliyoruz. Gate'i bizim artık en soldaki bacağımız. Geriye orta bacağımız ve sağ bacağımız kaldı. Bakalım hangisi drain, hangisi source? Yani açıp kapattırmamız gerekiyor. Gate bacağına değdiğimiz zaman. Şimdi kırmızıyı ortaya değiyorum. Orta bacağa değdiriyorum. Siyahı sağa değdirdim. 520. Siyahı gate'e değdirdim. Tekrar ölçüm yaptım. 204. Kapatması gerekiyordu. Kapatmadı. Şimdi yer değiştiriyorum. Siyahı ortaya alıyorum. Kırmızıyla ölçüm yapıyorum. 954. Kırmızıyı gate'e değdirip tekrar sağ bacağı değdirdiğim zaman değer okumuyorsam transistörümü tetiklemiş oldum. Hangisiyle tetikledik? Kırmızı bacakla tetikledik. Kırmızıyla tetiklediğimize göre pozitif, yani artı. Yani P-channel bir transistör. Dolayısıyla benim yük bacağım ortadaydı. Ortadayken yani yük bacağım eksi olmuş oldu. P-channel bir transistör olduğunu kırmızıyla tetiklediğimiz için görebildik. Dolayısıyla bu transistörlerimizin ikisi de sağlam. N-channel, P-channel transistör. Bacak sıralaması: en soldaki bacakları gate, orta bacakları yük bacağımız yani drain, en sağdaki bacakları da source yani güç bacakları olduğunu gördük.
Bugünkü videomuzda MOSFET transistörleri birazcık daha yakından tanımış olduk. Kullanım şekli, devreye nasıl bağlayacağımız, nasıl açıp nasıl kapatacağımızı örneklerle görmüş olduk. Transistörlerle ilgili ilerleyen derslerimizde daha detaylı videolarıma yer vereceğim. Temel seviyede BJT ve MOSFET transistörleri öğrenmemiz bizim birçok devreyi kurabilmemizi sağlayacaktır. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.